Herkese selamlar, sevgiler. Bugün gerçekten çok değerli ve gerçekten az bulunan konularda bir tez yazmış. Harika bir konuğum var. Kendisi aynı zamanda müzisyen ve ben bir seneden fazla süredir kendisiyle sohbet etmek istiyordum. Münevver Alkan yanımızda. Hoş geldin Münevver. Hoş bulduk, merhaba. Aslında yanımızda diyorum. Yanımızda Yanımda gibisin çünkü İzmir'deyiz ama bir türlü buluşamadık. En son dedik online yapalım bunu. Önce seni bir tanımak istiyoruz. Senin tez konun Çin'le alakalı. Çin müziği ve enstrümanlarıyla alakalı bir konu. Çocuk yaşta keman çalmaya başladım. Sonra piyano öğrenmeye başladım. Daha sonrasında Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kayseri'de bu arada Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Çalgı Ana Sanat Dalı bölümünü kazanmış oldum. Keman üzerine bir lisans sürecim oldu yoğun olarak. Program olarak müzikoloji ve işte etnomüzikolojiyi barındıran, müzik teknolojilerini barındıran, müzik felsefesini barındıran birçok eğitim sürecinden geçtik. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kadrosu yoğun olarak Azerbaycan türkü yoğunlukta. Kırgız hocalarımızla çalıştık. Ne kadar güzel. Evet, çok şanslı Değişik. olabiliriz bu anlamda. Bunun dışında bitirdim. Yüksek lisans öğrencisi olarak başladım. Danışmanım Rauf Kerimov'la birlikte bir tez yazım aşamasına girdik. Şu an ise yaklaşık bir yıl önce 2024'te mezun oldum. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri lisans mezunu oldum. Şimdi o bölümün yüksek lisansını yapıyorum. Tez yazım aşamasındayım. Tekrar tez yazıyorsun bir daha. Evet, tekrardan yazıyorum. Muhteşem, tamamen müziğe adanmış bir hayat Münevver. Seni ben ama Instagram profilinde gördüğüm kadarıyla DJ'lik yapıyorsun. Evet, DJ'lik de yapıyorum. Doğru mu? İzmir'deyim. Lokal olarak çalışıyorum. Çeşitli küçük eğlence merkezlerinde house müzik üzerine performans yapıyorum. Yeni tez konun ne bu arada? Uzamsal ses üzerine bir yazı yazmaya çalışıyorum. Uzamsal seslendirme sistemleri ve uzamsal seslendirme sistemlerinde küçük odalar, özellikle dinleme odaları üzerine akustik çalışmaya çalışıyorum. Sinema salonu çok istemiştim ama pek olmadı. Olmadı. Çünkü büyük metrajlı bir salon çalışmak gerçekten zor. Bir yüksek lisans öğrencisi için oldukça külfetli, yorucu. Öncelikle bu teze nerede başladın? Şimdi tezimizi de şöyle bir ekrana getireyim ben. Neymiş bu tez diye baksın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, sevgili Münevver Alkan'ın tezi. İşte geleneksel Çin müziği ve çalgıların karakteristik özellikleri üzerine bir inceleme. Yüksek lisansı 2021 yılında Kayseri'de yazılmış bir tez. Karşımızda. Şöyle hızlıca geçiyorum ben. Sen dur dediğin yerde durayım. Özet olarak aslında şunu anlamaya çalıştım. Zaten zor bir kültür. Zaten ben Türkiye'deyken yazdım bu yazıyı. Çünkü ben yüksek lisans öğrencisiyken ve bunu yazarken pandemi patladı. Aman Allah'ım, bir de o var. Daha Evet. Danışmanım bu konuda uzman ve onun aslında uzmanlığıyla bu yola devam etmeyi tercih ettim. Aslında işte Wieniawski çalışmak istiyordum. Keman eserleri üzerine çalışmak istiyordum. İcrası üzerine çalışmak istiyordum ama işte ya da işte Fluxus akımı ya da avantgard ya da işte atonal müzik, yeni müzik çalışmak istiyordum. Bak dedi, bu kıymetli bir konu. Sen ne düşünürsün? Olur hocam dedim. Yapalım. Bunu yazalım. Bence senin karakterine uygun dedi. Senin karakterine uygun. Bu da ilginç. Evet. Senin karakterin böyle bir karakter miydi Münevver peki böyle? Biraz böyle Zen Budizmi ilgileniyorum. Belki o yüzden
Hı hı. Esprili bir hocamdı. O Ama yüzden sonuçta Çin müziğine girdiğin zaman zaten böyle bir tarafı var. Yadsınamaz bir tarafı var. aslında, işte bu süreçte ben böyle Çin felsefesi, böyle Çin O! tarihi, yani, oku. Tabii ki Çin sanatıyla ilgili bir şeyler anlayabiliyorum ama bu Hı anlamda hı. hem Avrupa estetiğine hakim olabilmek gerekiyor, müzik estetiğini, bilmek gerekiyor aslında. Hı Çünkü, hı. Uygur, Hun çok eski bir gelenekten gelen bir, kültür ve kendi içinde bunu korumayı başarmış bu ülke. Bozulmamış. Bunu okuyorken tabii ki anlamamıştım ama yazdıktan ve sunduktan sonra daha iyi kavradım açıkçası. Şöyle, ideolojileri farklı. Çok disiplinli bir yaşamları var, benim bildiğim. Tarihine baktığımızda aşırı disiplinliler. Hala yani işte örneğin bir Japon ya da bir Kore, bir Çin edebiyatından çeviri ya da çeviri olmayan herhangi bir edebi eseri okuduğumuzda anlıyoruz ki hakikaten disiplinliler. Ve bu disiplin kendilerine olan öz saygılarından kaynaklanıyor. Kendilerini temsilen aslında bu sistem oturmuş. Yani diyor ya işte Confucius, bir ülkenin devletinin hem ekonomik durumunun hem sanat hem başarı işte ne bileyim herhangi bir iyi olma durumunda o ülkenin müziğine bakacaksın. Müziğini dinle, o ülkenin ekonomisi hakkında, kültürü Her şeyi hakkında gör. her şeyi öğrenirsin. Eğer kötücül, karmaşık, fon dışı ve ruh dışı olan işte bu şeyleri var, bir takım inanç sistemlerine bağlı olduğu için müzikleri, Evet. bu olduğu zaman devletin başındaki kral kötüdür. Müzik nasılsa ülke öyledir diyor yani. Ülkenin Evet. yapısı. Hanedanlıkta karmaşa vardır. Hanedanlıkta insanlara, halka iyi gelmeyen eksiklikler vardır. Örneğin işte memurlarında problem vardır. Saray içinde sorun vardır. Vay. Hanedanlığın halkla ilişkisi kötüdür. Teknedarlar var. İşte yani birçok tamamen hiyerarşik tabii ki bunlar. Hı hı. Zaten birbirlerine aşırı saygılılar. Arada işte küçük bir yaş farkı gözetmeksizin ciddi bir saygı var. Yani ben işte şunu gördükten sonra nasıl saygılı bir insan olduğumu düşünebilirim ki inanılmaz inceler. Bu sosyokültürel yapı aslında yapının temel taşı müzik Çin'de bence. Hı hı, hı hı. Şöyle bir cümle var. Çok milletli yapıya sahip olan Çin toprakları tarihsel ve kültürel olarak oldukça eskilere dayanır. Binlerce yıllık geçmişi olan Çin, müzikle dahil olmak üzere parlak sanatsal geleneklere sahiptir. Çin müziğinin kendine özgü bu benzersizliğini günümüze kadar koruyabilmiş olması dünyaya bahşedilmiş kültürel bir mirastır. Çin'de müzik uygarlığın doğuşundan beri süre gelmiştir. Eski Çin'de müzik eğlendirici bir tür olmaktan ziyade önemli ölçüde yönetimi ve düzeni kontrol eden bir ideoloji olmuştur. Müziğin toplumda ibret verici, ahenk sağlayıcı, düzenleyici kuvvette görevleri olduğu bilinmektedir. Biz Pekin'de bir Çin operası izlemeye gitmiştik ve Çin operasını izlerken tabii biz hiç anlamıyoruz Çince. Biz kendimiz çeviri aletleriyle sürekli çevirmeye çalışıyoruz. Orada bir altyazı da yoktu. Ama biz oradakilere sorduk. Bize şöyle dediler: işte buradaki hikayede bir olay var ve olayın sonunda işte bir kadınla erkek arasındaki bir hikaye, fakat sonunda topluma bir mesaj veriliyor. Bak, bu kadın gibi yapmayın, sonunuz şöyle olur. Şunun gibi şöyle kocanıza davranmayın veya böyle bir şey yapmayın. Bunu yani hep bir dediğin gibi bir yönetim, bir düzen ve bir sistemin devamlı olarak biz orada Çin operasında bir tane oyun, belki binlerce vardır böyle oyunlar. Tabii ki. Bilmiyorum, hiç bunlarla karşılaştın mı? Şu şekilde Çin'de yaşayan iki arkadaşım vardı. Onların Hı hı. gönderdikleri fotoğraflar ve videolar, eski videolar, kaynakları tamamen bu şekilde toparlayabildim. Ve danışmanımız zaten bu konuda yeterince doluydu. Tabii ki aslında yani birazcık okuyunca anlaşılacak bir iş değil.
Savaş Sanatı mesela herkesin bildiği bir kitap. Hı hı. Neredeyse okuyan Evet. taraftan söylüyorum. Biz bunu e, e, anlamak için bence birkaç defa okumalıyız. Çünkü onların gerçekten satır araları çok kıymetli ve bu hem sahne performansında hem çalgı icrasında hem edebiyatında hem herhangi bir işte, bu arada restoran da Hı hı. olabilir, gastronomisinde Hı özellikle hı. ciddi bir felsefi altyapı var. Bunu nasıl bu kadar derli toplu yaşamışlar bilemiyorum. Çok İlginç. anlayamıyorum açıkçası. Hala çözebilmiş değilim. Çünkü gerçekten çok ilginç bir kültür. Ama sonuçta Toplum yazıyla taşımayı çok fazla taşıdıkları için, yani eski resim parşömenlerini bulup 4000 yıllık, 3000 yıllık saklayıp bunları çözümleyip bütün halkın, mesela çok ilgimizi çeken başka bir şey bizim orada bir gösteri izledik, dans gösterisi. Dans gösterisinin konusu bundan binlerce yıl önce bulunmuş bir resim parşömeninin hikayesi. Biz sanıyorduk ki bir sanatçı bunu yazmış ve belli bir grup insan izliyor. Hayır. Bu bütün Çin toplumunun çoğunluğunun bildiği bir resim. Aslında bu nüfuz etmesi, binlerce yıllık geleneğin bugüne taşınmasıyla alakalı bir hikaye. Koruması birazcık herhalde bunun üzerinde gelişmiş. Hiç bırakmamışlar. ve aslında ilahiler ve merasim gelenekleri üzerine kurulu bir sisteme sahip kısaca. Hani bunu söyleyebiliriz gerçekten. Ritüel müziği tamamen. Ritüel müziği. Gerçekten çok ilginç. Mesela burada bir çok güzel, şöyle 1.1'de diyorsun ki problem durumu. Yani yüz ölçüm olarak en geniş alana yayılan Çin müziği Türkiye'de diyorsun. Türkçe müzikolojik yayının çok az diyorsun bunda mesela. Çok Maalesef. sınırlı. Nasıl olabiliyor bu mesela? Devasa bir coğrafyadaki bir alan, milyarlarca insan, ama Türkiye'de bununla ilgili müzikal kaynak çok az. Neden? Bunun sebebini bilemiyorum çünkü işte akademik yazı yazan, bu alanda çalışan kişilerle Çok az. görüşmem gerekir. Neden Çin müziğiyle ilgili yazmadınız? Aslında bizim yaptığımız şey şu an kendi sınırlarımızda olan işleri gözlemlemek ve onlara Evet. ışık açmak. Genelde yani yazılar bu yönde. Şunu düşünüyorum, aynı topraklardan gelmişiz. Şimdi Hun, Uygur, bizim çalgısal atalarımız da bu noktalar. Ve Türkiye ile birleştiği zaman Çin'deki bu geleneksel çalgı yapısı ve icra yapısı, müzik icra etme ve yorumlama yapısına baktığımız zaman Türk müziğine çok benzer. Neden? Bizim ülkemizdeki müziğe benziyor. Tabii ki biz yöre yöre bambaşka bir tattayız. O aşikar. Ama konu şu, doğaçlama üzerine kurulu. Ve usta, üstad, öğrenci, meşk sistemine çok yakın bir sistemle çalgı öğretimi yapılıyor. Bu aslında örneğin işte saraya kabul edilmemiş bir kişi kin çalamıyor. Çalabiliyor ama orkestra ile birlikte. Çok eski, tabii ki şu an değil, şu an yani zaten bu video akışlarının çok yoğun olduğu bir süreçte Japonya'da, işte Çin'de bu işi elinde tutan büyük şirketler aslında artık teknolojiyle ilgili ellerinde tutuyorlar bu teknolojiyi ve işte artık bence bu alanla ilgili çok hızlı akışları, ben o hologram evrene henüz Evet, doğru. yetişemiyorum. Aslında çok benziyoruz. Hatta çalgılarımız da çok benziyor birbirine. Sonuçta birbirine yakın kültürlerin iç içe geçmesi. Çin zaten tamamen bir karışım aslında. Bol bir karışım. Her yerden almış bir karışım. Kesinlikle. Kanun mesela. Kanunu Çin'den ayıran şey şu oluyor. Yani biraz ileri karışık anlatıyorum ama Taoizm, Filozoizm, bunlara da girmek gerekir. Şimdi ama şöyle işte, senin tezin üzerinden gidersek aslında sıralamada şöyle bir yolculuğu. Geleneksel Çin sanatıyla ilgili bir bölümle başlıyor. Burada resim sanatından bahsediyorsun. İşte etkinliklerden bahsediyorsun. Çin'de geleneksel etkinlikler. Bunlar çok coşkuyla, bayram etkinliği gibi bir şey orada. Herkes de deli gibi izliyor. Sokaklarda taşarak yapılıyor. Hala devam ediyor bunlar gerçekten. Taoizm
etkisinde olduğunu söylüyorsun bazı şeylerin. Bu tabii bu konuyu da istersen konuşabiliriz. İstersen geçip enstrümanlara da geçebilirim. Resim Bence sanatta var. yeterince konuştuk. Sadece Dans sanatı mikserden tabii. bahsedebiliriz. Lütfen, lütfen Bunları tabii ki. bir kompakt hale getirebilmek adına söylüyorum. Mit kavramı çok büyük etki. Neden? Aslında sanatsal kimliğe sahip olmalarının biliyoruz, tamam, bunu sanatsal kimliğe sahipler. Tamamıyla özgün bir kimlik. Hı hı. Ama bunun başında şu geliyor. Mit, Mit. merasim, Hı hı. ritüel. Bu aslında birçok alan açıyor. Örneğin hayvanlara, renklere, sayılara, seslere, seslerin sayısına, evlerin şekline, evde kullanılan renklerin yoğunluğuna, kullanılan sandalyede hangi ağacın ahşabı var acaba, işte bu ağacın ahşabından yapılmış, demek ki bu insan yumuşak gönüllü, yani çok şey var, mitolojik. Aslında bizim, nasıl anlatayım, tam çıkaramadım, aklıma gelince söyleyeyim vakit kaybı Tamam. olmadan. Mitik semboller arasında yılan, deve, ejderha, Evet. kuş, tanrısal efsaneler var ve özellikle bir kuş kadar şey var, hatta Kierkegaard'ın bir kitabı var. Çok Hı hı. yakın bu felsefeye. Yerdeki Zambak, Gökteki Kuş isminde bir incecik bir kitabı. Hı hı. Bu kitapta şunu anlatıyor. Aslında yerdeki zambak kadar telaşsız yaşayabilmeli bir insan. Budizme çok yakın. Zen anlayışına çok yakın. O yüzden bu örneği vermek istedim. Ve aslında tüm evrenin bir bütün olarak canlı olduğunu savunan bir sisteme sahipler. Hilozoizm dediğimiz ilginç bir sistem. Bu kavram Sokrates öncesi Millet okuluna dayanmakla birlikte 1678 yılında tanıtılmış. 1678, yani tüm evren bir bütün. Yani şu an biz bunu yaşıyoruz. Günümüzde ciddi Doğru. bir su, Öyle. hava, toprak, biz bunların işte kanından geliyoruz aslında. Türk mitolojisinde de çok kullanılıyor. Çok yakınız. İskandinav mitolojisinde de bu tarz konular var. Doğadan faydalanma, doğayla birlikte hareket etme, bütün olarak hareket etme. Peki şimdi Çin müziği de şöyle bir şeye geliyoruz bu noktada. Bir geleneksel bir icra ve enstrümanlar ortaya çıkıyor. Şimdi bu enstrümanlar senin işte Çin'de Müzikli Merasim isimli 2 tane şöyle resimde kullanmışsın. Geleneksel Çin müziği orkestrası. Bunlar nelerden oluşuyor? Geleneksel Çin müziği enstrümanları neler? Aslında en sevdiğim Hulusi isminde bir enstrüman. Hulusi. Bende de var. Çok seviyorum ben onu. İnanılmaz tatlı bir şey değil mi? Hulusi'yi direkt göstereyim. Ya biz Hulusi. İsmi de Hulusi. Ben dinlediğimde de gerçekten çok hoşuma gitmişti. İşte Hulusi. Evet, inanılmaz şeker ve enstrüman. Çalgılardan önce eklemek istediğim şey şu: 5-5-5-5. Gong shang jie si yu yu olması lazım. Do re mi sol la mesela. 5. Avrupa müziğindeki eş değerleri bunlar. Pentatonik seslerden bahsediyor. İşte mevsimler, elementler, ki işte burada metal de bir, ağaç da bir element olarak kabul ediliyor. Bizde hava, su, toprak, ateş. Orada metal ve ağaç var. Renkler tabii ki, mesela do sesi sarı, re sesi beyaz, mi sesi mavi. Bir tablo var bu sayfanın hemen altında. Bahsettiğim üzere tabii ki bu işte 4000 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Çin müziği saray ve topraklarında imparator bayrağına göre kurumlaşıyor tabii ki bu. Ne, imparatorun istediği müzik oluyor. Evet. İmparatorun istediği müzik. Aslında tabii. Saray müziği. Kesinlikle. Temel olarak o zaman. Peki Osmanlı... saray müziğinin olduğu dönemde halk müziği var mı? Var. Var. Özellikle bazı çalgıları çalabilmek sadece saraya özgü.
Oo. Halk yani bizim şey gibi Osmanlı'daki sistem gibi bazı çalgılar, örneğin işte nasıl anlatayım, tulum Hı mesela hı. saray çalgısı değil ama bir kabak kemane saray çalgısı olabilir. Belli Keman enstrümanlar olabilir. sarayda çalınabilecek, yani orkestraya Cümbüş dahil. mesela, evet, örneğin, ama işte bahsetmeye çalıştığım şey bu. Anlıyorum, anlıyorum. Halkın müziği farklı, bağlama gibi düşünün. Buna benzer Hı hı. sazları aslında saray ve halk olarak ayırt edebiliyorlar. Tabii ki burada çok derinine anlatmadım ben o şeyin ama Tamam. durum bu şekilde. Hükümdar ne diyorsa o oluyor ama. Halk istediği zaman müzik yapamıyor. Oo. Sahneye çıkmak gibi değil, özel günlerde, örneğin merasim dediğimiz şey aslında bizim karnaval. Hı hı. Bir karnaval, şenlik olarak düşünebiliriz bu merasimi. Tabii ki işte saraya kabul, işte savaştan dönme, savaşa gitme, hükümranlık içi, aile içi kutlamalar, prenslere ve prenseslere hizmet gibi konular dışında özellikle davul orkestraları ön plana çıkıyor. Mesela bizim Mehter Marşımız gibi düşünün. Ürkütücü kullandıkları davul orkestraları var. 300-400 kişilik bir davul orkestrası. Ne? Evet, aynı İnanılmaz anda. büyük. Bunlar Bros çan takımı. Aa, o da mı aynı yerde çalınan şeyler bunlarda? Yani bu çan takımları da mı merasimle ilgili şeyler? Bu hayır, bu merasim müziğiyle ilgili değil. Bu çok eski, aslında piyanoya da çok benziyor. Silofona Aa. benziyor, değil mi? Gong atası benziyor. Ziller var ve bu zillerin altı boş. Bu gördüğümüz ahşap gibi görünen Evet. kısımlarda boşluklar var aslında. Dans Rezonans boşlukları var. boşlukları gibi. Evet. Peki bunların Ve notaları ne? Biliyor musun bunların bunların notalarını hiç? notalarını ben bilemiyorum. Acayip bir Bilemiyorum. şey. Bu Çok kadar çok eski bir çan şey. çünkü. Lisede bu. Ya pentatonik mi mesela bu acaba yani? Yani Hmm. hiç kullanmadım, hiç dinlemedim. Eee, bilmiyorum. Yani Güzel. milattan önce 6-1 İnanılmaz eski tabii. eski. Yalnız o davullu Eee, orkestrasını çok merak ettim. Çok acayip bir şeymiş. Bunlar peki bu enstrümanlar tarihi için enstrümanları. Bayağı eski o zaman bunlar herhalde. çok 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 eski. Çok çok eski. Çok eski. Nasıl söyleyeyim? Milattan öncesi Milattan dayanıyor. öncesi. Çoğu. Hı hı. Taş, bronz üzerine çok fazla enstrüman var. Yani aslında biz taş devrinden taş devrinde vurarak evet, çok eski. Evet, çok eski. Yani eskiden Eee, kastımız milattan önce olduğu için bu kadar yani. tabii ki. Eyaletlerin müzikleri değişiyor. Mesela Türkiye'de olduğu gibi. Çok ilginç Bölgelere göre geliyor bana. farklı Tabii şeyler ki. geliyor. Bunun dışında çalgı seçimleri ve çalgı toplulukları, bahsettiğimiz üzere burada zaten yazmışım. Topluluğun büyüklüğü kurucusunun seçkinliğinin ölçütlerinden biri sayılır. Aslında 20 kişilik bir davul orkestrasıyla 400 kişilik bir davul orkestrası hükümranla ilgili. İmparatorun veya kişinin büyüklüğüyle alakalı, saygınlığıyla Kesinlikle. alakalı. Evet, halktan bir kişiye merasim düzenlenmiyor zaten. Haber verici olarak kabul ettiğimiz o manastırlarda taş gongların atası çan takımları, envai çeşit zilli çalgı var. Yani hem elle vurmalı, hem sadece dize vurarak ses üretebildiğiniz, insan bedenini kullanarak, insan da bir çalgı aslında onlarda, özellikle vokal olarak siz uzmansınız bu konuda. Çok bir şey söyleyemiyorum, korkuyorum. Estağfurullah. Ya, çok Eee, güzel. Davul ritimleri sefere hazırlık, gonga hı vurmak, hı. ordunun geri çekilmesi, gece davulları bekçilerin vardiya değişmesi. Yani hayatın içinde tamamen enstrümanlar bir yaşamın devamlılığını sağlayan şeyler. Özellikle askeri şeyler aslında pek çoğu da herhalde. Üflemeli ve telli çalgılar sevgiyi ezgilerle ifade etmeye geldi. Bugün tabii yani üfleme telli çalgılar zaten
tamamen başka bir hikaye dönüşüyor. İpek ve bambu çok kıymetli. İpek ve bambu. Evet. Hem telli çalgılar için söylüyorum. İpek, yoğunlukta enstrümanların yapımında bambu var. Hı hı. Bambudan yapılmış boruları kuş seslerine göre akord eden Çin mitolojisindeki efsane müzik kurucusu Ling Lun, Milattan önce 2500 yılında Çin müziğinin 5 notasını düzenleyerek pentatonik sistemin kurucusu olmuş diyor. Sen mesela Çin enstrümanlarından hangilerini burada özellikle işledin? Yani çok fazla enstrüman yoktu elimde zaten. Üfleme, telli, yaylı, aslında vurma çalgılar, işte bunları şey yaptım. Gong, zil, çan, bunları bahsettik. Tokmak dediğim şey, altta bir fotoğraf var, Evet, evet. resim. Bu aslında yani bir yerde ilkel demek geliyor içimden. Ama Ama bugün de kullanılıyordur çoğu. tabii ki bugün de geleneksel orkestralarda kullanılıyor, çalgı Aynen öyle. topluluklarında. Çünkü burada olduğu gibi orada da bir Hı hı. sistem var, tabii ki Batı müziği sistemi. Kesinlikle. Bakırdan yapılanlar var, ağaçtan yapılanlar var, deri kullanılıyor. Vurma çalgıların boyutları göz ardı edilmiyor. Büyük küçük davul, yine bir davul olan şangju örnek verilebiliyor. Tapınaklarda daha çok kullanılıyor bu gonglar, biliyorsunuz, anlattım. Kullanılan ağaca göre kullanıldığı yer değişiyor davulun. Ürkütücü buldukları için bizdeki, verdim o örneği, Mehter Marşı'ndaki gibi davullarla gidiliyor sefere, savaşa. Bu yüzden çok kıymetli. Çanlar, gonglar, davullar bence en önemli enstrümanlar olabilir Çin için. Yapı taşı, çünkü ritmik yapı taşı bunlar oluşturuyor. Ve aslında ritmik yapı taşı dediğimizde de şu değil bu müzikte. Tak ta 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 ta, hani çok öyle Hindu bir şey, karmaşık poliritmik Ritim değil. bir ritimden bahsedemeyiz. Sanki bir tempo. Zaten gongların biliyoruz ki bir ritmik öğe dışında bir frekans yayım alanı var. Gongun genişliğine göre değişiyor. Kullanılan kalınlığına göre değişebiliyor bu durum. Zilin kalınlığı ve genişliğine bağlı olarak. Ve bu belirli bir perde sistemine bağlı. Biz de davulu akord ediyoruz, evet, ama gonglar, ziller, küçük davullar, belirli, belirsiz yükseklikteki çalgılar ayırt ediliyor frekans olarak. Belirsiz bir perde sistemine bağlı olarak kullanıyorlar ortamlarda. Peki pentatonik, hani şöyle bir şey var. Benim mesela Çin'de anlamadığım şeylerden biri şuydu. Notalara bakmaya çalıştım. Bir müzisyen flüt çalıyordu sokakta. Ben notaları okuyamadım. Yani böyle bizim gibi do, re, mi, fa falan diye yazmıyordu. Porte sistemi yoktu. Bambaşka bir sistem vardı. Evet, o Bayin aslında ve Lulu ya dayanıyor. Nasıl bir Çok sistem uzun. peki o? Lulu tampere sistemi diyor. Mesela diyor ki burada sen yazmışsın. Tampere sistemine Çin dayanıyor. müziğinin en Bayin de önemli 8 kategorileri, ses. evet, 8 ses. Bayin, pentatonik 5 ses Lulu. Tampere sistemi 12 ses, makro ve kozmik unsurları falan. Ya mesela bu sistem yazılımı ben kesinlikle okuyamamıştım. Sonradan onu şey yaptılar. 1, 2, 3, 5 gibi rakamlarla yazıyorlardı benim hatırladığım kadarıyla. Onunla ilgili hiçbir çalışma yaptın mı? Yoksa o şey mi kaldı? Yazmış olabilirim. Atlamış olabiliriz. Hatırlamaya çalışıyorum. Mesela Lulu Okuduklarımda. sistemi 12 perdeliymiş. Burada ben de yazdıklarına bakıyorum ağır ağır. Evet, Lulu 12. İşte aslında çok 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 eski bir sistem. Tampere sistem tamamı. Tampere sistem. Şeyden bahsedebilir misin peki? İşlediğin enstrümanlar isim olarak yazdın mı? Hani mesela şu enstrümanlar, Evet, telliler. evet. Çalgılar genellikle 3 ana grupta Hı. kabul ediliyor. Yan flütte olduğu gibi doğrudan deliğe üflenerek borunun içindeki havanın titreşimiyle oluşuyor. Birinci grup. Hı. Ağızlıktan üfürülen hava çalgının içinde bir titreşim oluşturuyor. Şayo ve di flütü örnek gösterilebilir bunlara. Fotoğraf yok tabii ama.
Kamışlı çalgılar var. Üflenen havanın kamışı titreştirmesi. Ve aynı zamanda sheng, bao gibi çalgılarda vuran havanın metal dilcikleri titreştirmesi yoluyla ses oluşuyor. Çünkü o bir yapısı var girişte borunun. Aslında benziyor. Bambu flütler önemli. Yumuşak sesleniş itibarı ile küçük topluluklarda icra edilmesi kabul ediliyor aslında. Flütler genelde büyük orkestralarda kullanılmıyor. Hulusi ya. Efsane Hulusi burada. Ağız orgu var. Ağız mızıkası. Kopuza benziyor. Benziyor. Şimdi aslında bu ismen şeye çok benziyor. Uygur'dan. Bence de çok fazla andırıyor kesinlikle. Evet, andırıyor. Yakın zaten iç içe Doğu'da geçmiş ve muhtemelen. Asya'da. Avrupa'da zurna benzeri çift kamışlı çalgılar var. Tabii ki Hatta şeyde o zurna benzeri olana Uygur bölgesine gittiğimizde bildiğin zurna gibiydi. Zurnai diyorlardı ona zaten. Orada benim en çok ilgimi çeken tabii telli çalgılar oldu. Onu da söyleyeyim yani. Telli çalgılar çok acayip. Keman çalan biri olarak ya mesela Erhun'un aşığı olmuştum ben yani. İnanılmaz güzel bir sesi var. Kavak kemane gibi aslında çalma biçimi olarak yine bir arşe kullanılıyor. Evet. Dizde çalınıyor. Çok önemli. Elde boşlukta çalma stilleri de var. Tabii ki icracıya göre değişebiliyor bu durum. Ve iki telli ve çalınması çok zor bir çalgı. İpekten yapıyorlar. İpekten mi yapıyorlar onu? Evet. Burada mesela çok güzel anlatıyorsun sen. Şöyle demişsin, Çin çalgılarının Uygur çalgılarından esinlendiği ve çalgıların icrasında ifadesel farklılıklardan kaynaklı ayrıştıklarını bahsetmiş diyor. Tanrı Dağlı bu konuda özellikle Erhu çalgısı Türkistan'dan Çin'in o zamanki başkenti Chang'an'a taşındığı ve böylece bu çalgının Ting literatürüne girmiş olduğu aktarılmıştır diyor. Yani Türkistan bölgesinden gelme Erhu aslında. Evet. Çok acayip. Çok güzel bir çalgı ama ben sesine aşık oldum. Biraz savaşmasaydık belki bizim çalgımız olabilir. Belki de. Biraz az savaş olsaydı belki bütün çalgılar bizim çalgımız olabilir. Çünkü öyle belki bir coğrafyadayız. Doğru. Çok haklısın. Çok haklısın. Belki. Mesela pipa var mesela. Pipa, evet. Çok güzel bir çalgı pipada. Pipa mesela kökeni nereye dayanıyor acaba? Neye dayanıyor? Çok ilginç bir enstrüman pipada gerçekten. Bir de guzheng var. Guçin var. Evet. Bunların her Evet, çok bundan güzel. bahsetmek lazım. Guzheng'den bahsetmek lazım. Çünkü coğrafyaya göre değişiyor yine. Kin aslında benim kin dediğim çalgının diğer bir versiyonu. Yine dizüstü çalınıyor. Kanuna benzer bir yapısı var. Telleri nasıl kullanıyorlar? Çift el çalım var. Tırnaklarla çalınıyor. Muş gibi görünse de aslında parmaklarla çalınıyor. Yani parmağın etli bölgesiyle çalınması kabul ediliyor. Parmağın etli bölgesi kullanılmasının sebebi ise şu. Sebebi ne? Kan dolaşımı. Şöyle bir inanç var. Şunu şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki bir icracının kan dolaşımı heyecanlanınca hızlanır, sıcak, o insan ısınır. Ve enstrümanını etkiler bu sıcaklık. Yok artık. İnanılmaz. Ama heyecanlı değilse, örneğin kötü bir insansa, mutsuz bir insansa ya da o insanda bir hastalık varsa onun icrasında dinler kitle bu müziği soğuk olarak kabul ediyor. İnanılmaz ya. Çok buna güzel. Buna inanıyorlar. Bilmiyorum. Ama bence gerçeklik payı var ama. Ayırt edebiliriz? Buna inanıyorlar. Bilemiyorum. Neden bilmiyorum. Yani nasıl anlayacağız ki işte klasik gitar en yakın örneği. Kanun çünkü mızrapla çalıyoruz. Parmak sıcaklığıyla tonaj nasıl değişir?
Bizim işte analog sistem ve dijital sistem gibi aslında. Harika. Öyleydi. Ama bence gerçeklik olma ihtimali çok düşük. Çünkü çok yüksek. Neden onu söyleyeyim? Bir şeye parmaklarınla dokunuyorsan, eğer parmakların soğuksa, heyecansızsa ısınmamış olacak. Dokunuşun da sert olacak. Çünkü bütün bu bölgeler daha sert. Çünkü ellerinle dokunuyorsun, tırnağınla da değil. Ama sıcaksınız ya, vücudunuz hani heyecanlandığınız zaman Evet, soğuyor sıcak musunuz? olacaktır. Sıcak Demek oluyor. belki enstrümanın çalımında o kaydırmalar var ya, bu gujenkte sürekli Hı hı. sağa doğru çekiyorsun. Yani Hı hı. dokunarak çalıyorsun. Yani böyle tın 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 kanun gibi dıbı 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 Evet, diye çalmıyorsun. Kaydırarak evet. sürekli yaptığı için bu parmakların kayganlığı bence onun o şeyini etkiliyordur diye düşünüyorum. Fikir Tınıyı olarak. etkiliyor Tınıyı olabilir. etkiliyordur diye düşünüyorum. Evet. Bir böyle bir şey olması lazım. Yazı burada olması Çok lazım. güzel. Hatırladığım kadarıyla. Pipa, Cooking, işte diğerlerinin isimlerine Sanxian olması lazım. Sanxian. Pipa burada, evet. Kin. King. Bakın. İşte ben bunun hastasıyım. Bak, bu benim enstrümanım. Başından beri söylüyorum. Evet, King inanılmaz bir enstrüman. Ya bunun sesi çok böyle bas bir ses ama çok etkileyici bir ses bu. Videolardan izlediğim ve dinlediğim kadarıyla. Ben çaldım da. Keşke Çaldığımda da hiçbir şey anlamadım. Dokundum. Dedim ki yani bu nasıl bir enstrüman? 4 tane sesi var bunun, hani 4 tane teli var ve hepsi kalın. Ya bundan nasıl bir melodi çıkar dedim. Meğer öyle çalmıyorlarmış onu. Sonradan dinlediğin zaman aslında bir ambiyentin içinde, yani bir ambiyent müziğin içinde kullanır gibi kullanıyorlar onu. Bir şeye öykünüyorlar. Yani bir sanki su sesiyle aynı frekansta tınlattıkları zaman onun için bir anlamı oluyor. Çok değişik ya. Çalım biçimleri Tabii ki. tamamen, hikayesi bambaşka yani. Ve işte Pipa'da bahsettiğiniz gibi Pipa'yı geçmeyelim, aslında bizim çalgılarımıza benzer çalgılar var. Benzer. Benzer. Pipa, ut, mandolin benzeri Doğru. düşünebiliriz. Hatta perdeli zaten. Evet. Telli bir çalgı. Hun kültürüne ait bir çalgı. Ne Yine kadar çok Uygur Türk ve Hun. etkisi var ya. Çok fazla Türk Çok. etkisi var gerçekten bu sazlarda. Bakın burada Avrupa'da Orta Çağ'dan beri ritüellerin müzik organizasyonu ve müzik biliminin gelişimi Katolik Kilisesi tarafından takip edilirken müzik saraylarda soyluları eğlendirmek için kullanılmış, sanatın eğitim rolü hakkında çok az düşünülmüştür. Oysa ki Çin müzik kültürünün temel taşlarında sanatsal bir anlayış yatmış ve dönemin içerisinde müzikal açıdan büyük adımlar atılmıştır. Bu adımların temel amacı toplum içerisindeki refahı korumak ve güçlendirmek olmuştur. Başladığımız yere geri döndük. Evet. Ve eski müzik demek doğru gelmedi o yüzden. Eski dedik. Anlıyorum. Geleneksel. Demek ve o şekilde düşünmek çok daha sağlıklı. Kırsal, içine kapalı, doğa ile uyumlu, toplum, insan bedeni arasındaki uyuma çok ciddi değer veriyorlar. Bunları zaten en başta anlattık. Mistik kavramlar çok mühim. Şöyle bir sonuca varırsak, bu enstrümanların her şeyini, senin çalışmanın sonucunda, tezinde nasıl bir sonuca vardın Münevver? Aslında bizim müzik icra eden, müzik düşünen, müzik okuyan, müzik dinleyen kişilerin bildiği bir pentatonik müzik, Çin müziği ya da Japon müziği ya da işte Kore'nin geleneksel müziği ve çalgıları pentatonik. Başka ne biliyoruz? Çok aslında sığ bir düşüncemiş. Ben bu tezi yazıyorken öğrendim hani birçok şeyi. Yaşamadan öğrenip yazmaya çalıştım. Bir zorluğu bu. Çok zor ya senin için. Çok zor. Hem pandemi dönemine denk gelmen, yani ulaşabileceğin şeyler çok sınırlı. Bir de yani ben mesela biz Çin'e gittiğimizde 2004 yılında YouTube'da Çin'e gidilmiş video aradık, bulamadık ya doğru dürüst.
Yok yani, o kadar eski videolar var ki biz bulamadık yani. Gittikten sonra bazı şeyleri görebildiğin, zaten kapalı bir ülke. Çoğu şey çok kapalı. Ama tarihinin zenginliğini biliyorsun, ama uzaktan bu enstrümanlara bakarak çözmek hakikaten kolay değil. Ama en azından biz o zaman giderken senden referans aldık. Neler varmış? Ha, böyle bir enstrüman varmış. Çünkü hiç bilmiyoruz ya. Tez yazım aşamasında Onların hepsini hatırladım ben, her aşamayı. Şunlardı bunlardı. kesinlikle evet Çok evet acayip. Çok zorlu acayip. bir süreç. Tez yazmak zor. Şu anda da o süreçteyim. O yüzden bir tık travmalarım depreşti gibi oldu. Çok teşekkür ederiz. Rica Katıldığın için, ederim. bize bilgilerinle, anlattığın hikayelerde destek verdiğin için. Senin tezini tez merkezinde bulabilirler. Münevver Alkan diye yazarak. Herkes okuyabilir. En azından biz de bunun için bir yönlendirme yapmış olalım. Biz sadece genel hatlarıyla tezini görmek istedik. Seni burada ağırlamak istedik. İnşallah seni sahnede izleme şansımız olur Münevver. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkürler. Kaydı kapatıyoruz. Görüşmek üzere.